Herkese merhabalar. Dipnot programına hoş geldiniz, şeref verdiniz değerli izleyicilerimiz. Bugün programımızda Turna'nın kalbine gireceğiz ve Turna'nın kalbinin içinden geçenleri anlamaya çalışacağız. Turna deyince tabii hepimizde farklı şeyler uyandırabilir. Çünkü genel anlamda dünyada Japonya'dan Türkiye'ye daha da büyük coğrafyalarda, farklı bölgelerde, farklı ülkelerde farklı kült inanışlar vardır ve bu göçebe kuş, bu güzel kuş, bu zarif kuş farklı farklı anlamlar ifade eder. Biz neden bugün turna diyeceğiz? Biz Yeniçerilerle turnaları yan yana getireceğiz. Yeniçeri tarihine baktığımızda bir o tarafa bir bu tarafa çekilen bir tarih var aslında. Yok edilmeye çalışan bir hayalete döndürülmeye çalışan Yeniçeriler de diyebiliriz. Ama eski döneme baktığımızda aslında Külhan Beylerinin var ettiği dövmelerinde, bir diğer taraftan tulummacılarda, itfaiye kültüründe, karakollar dediğimiz aslında bu teşkilatlanma içerisinde, bir diğer taraftan bir futbol takımının yaratılış renklerinde ve bir taraftan baktığımızda da Mustafa Kemal'in çektirdiği fotoğraf karesinde. Bunları bize ileten de çok değerli hocamız vardı. O yüzden biz bugün Turna diyeceğiz, Turna'nın kalbi diyeceğiz, Yeniçeriler diyeceğiz ve Yeniçerilerin oluşumundan sonlanışına kadar var olan tarihini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki de bir kitabımız var, Erdal Küçükyalçın'ın Turna'nın Kalbi. Ben özellikle tavsiye ediyorum. Harika bir dille yazılmış ve çok bilgi verici bir kitap. Ve bir diğer taraftan da Genç Osman Neden Öldürüldü? Yedikule. Bugünkü konumuzun içerisinde, konu başlıklarımız içerisinde. Siz de programı izledikten sonra eğer okumadıysanız bu iki kitap üzerinden de daha derin bilgileri edinebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. O zaman ben hem bu kitapların yazarı hem de Boğaziçi Asya Çalışmaları Merkezi'nden tarihçi çok değerli Doktor Erdal Küçükyalçın'a tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Turna'nın kalbi dedik. Evet. Sizin kitaptaki yaklaşımınızda da bir romantizm var aslında. Ama tarih sayfalarında bazen toplumsal hafızayı silmeye çalışılırken bu romantiklikten uzaklaşıyoruz, öyle değil mi? Birazcık öyle bir hissettim Yeniçeriler mevzu olduğunda. Siz de demiştiniz bir taraftan öbür tarafa çekiştirilen bir durum söz konusu. O yüzden tarafgir bir hikaye yığını da bu konuda oldukça fazla. O yüzden ben şöyle girmek istiyorum aslında. Yeniçeriler dediğimizde Yeniçeriliğin kökeni nereden geliyor? Hangi mantıkla kuruldu? Yeniçeriler kimlerdir diye şöyle bir toparlayıp girelim mi, ne dersiniz? Tabii memnuniyetle. Öncelikle konuşmanıza başlarken söylediğiniz gibi bu tarafgir hikayelerin yığını altında bırakılmış bir grup insan, savaşçı topluluğu olarak ben koyuyorum. Çünkü tarihe nasıl baktığımız aslında günümüzü de biraz belirliyor bildiğiniz gibi. Bu konuyu araştırmaya başlamamın arkasında da aslında samurayların bütün dünyada ele alınmış şekillerine baktığımızda onların nasıl romantik dediğiniz gibi bir şekilde ele alındıklarını, kendi toplumlarında değil sadece, kendi toplumların ötesinde de bütün dünyaya bu romantizm dokunuşlarıyla birlikte ulaştığını görünce insan acaba bizde niye yok? Bizde bir savaşçı sınıf yok muydu? Diye sormaya başlayınca Yeniçerilere, sipahilere, başka tür savaşçılara ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunları sadece isyanlarıyla hatırlamak, sadece modernliğe karşı durdukları, sistemi sürekli tehdit ettikleri gibi hikayelerle anlamak ve anlatmak doğru değil. Bir toplumun kendi tarihine, dolayısıyla kendisine bakışında bir sorun olduğu anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Yani şöyle de diyebiliyor muyuz? Samuraylar dediğinizde aslında hem Japonya'da samurayların hem de Avrupa'daki şövalyelerin aslında itibarı birazcık da temsil edilen bir taraf olurken Yeniçeriler neden bunun dışında kaldı mı oluyor o zaman diğer bir sorumuzda. Evet, aynen öyle. Neden acaba kendi tarihimizdeki bu savaşçı sınıfa sadece belli başlı ön yargıları yeniden üretecek şekilde yaklaşıyoruz da örneğin bir samurayları kendimize ya da gençlerimiz açısından örneğin bakarsanız, daha popüler kültür, popüler tarih açısından bakarsanız daha yakın bulup onları araştırmaya çalışıyorlar. Ancak Yeniçeriler yani iki ileri bir geri giden bir güruhtur şeklinde insanların akılında kalıyor. Ya da tam tersi çok böyle hamasetle bakarak yerleri gökleri sığdıramıyoruz. Halbuki yani yakından baktığınızda bunlar bir savaşçı sınıf, bir elit savaşçı grubu. Ve Osmanlı'nın tam kalbinde, tam da merkezinde aslında. Zaten Osmanlı ordusunun kalbi olarak merkez ordusunu eğer düşünecek olursanız onun da merkezinde yine en elit savaşçıları olan Osmanlı'nın
en iyi eğitilmiş, en iyi giyinen, en iyi silahları kullanan, en iyi savaş sanatını en iyi bilen, stratejiyi en iyi bilen, en akıllılar, en yeteneklilerin buluştuğu yer. Yani günümüzdeki işte SAT komandolarından tutun da SEAL, Amerika'nın SEAL'larına veya başka ülkelerin özel harekat şeylerine, ekiplerine kadar bir çeşit öyle bir grup olarak görmek gerekiyor. Romantizm tarafı yani biraz haksızlığa uğratıldığı için hikaye anlatılırken bu haksızlığın en azından bir kısmının giderilerek haklarının geri verilmesi gerektiğini düşündüğümden. Ama bunu yaparken de yani anlatımın kendisi mümkün olduğu kadar anlaması kolay, okuması kolay olsun diye dikkat ederken tabii şeylere, verilere ve hakikate bağlı olarak onların ne olduğunu anlamaya çalışarak bu kitabı araştırarak yazdım. Amacımız yani Osmanlı yapan ana dinamiklerden birisi olan Merkez Ordu Teşkilatı içerisindeki merkezi oluşturan, yani ordunun kalbini oluşturan turnaları, yeniçerileri incelemekti. Bunun örnekleri sadece Osmanlı'da değil. Aslında sorduğunuz soruya gelecek olursak yani örnekleri tarihin farklı dönemlerinde, farklı kültürlerde, medeniyetlerde gördüğümüz, imparatorluk oluşumlarında hele hele mutlaka gördüğümüz bir düzen bu. Ama profesyonel askerlik anlamında o dönemde dünyada farklı şekilde teşkilatlanmalar var mıydı? Çünkü daha hani birazcık daha Fransız ihtilali sonrası bu toplumların şeklinin, şemalinin değişmesinde biraz daha bu sürecin dinamiklerin yerleştiğini görebiliyoruz. Var mıydı? Modern ordu teşkilatları dediğiniz gibi yani Fransız ihtilalinden sonra modernleşmenin oluşturduğu devlet yapıları içerisinde conscript army dediğimiz yani halkın genelinin askere çağrılarak bir görev olarak bunu yapmaları düzeni daha modern bir konu. Ancak lejyonervari diyelim ki paralı askerlik veya bir meslek olarak bir hayat tarzı olarak bunu benimseme meselesi çok daha eskilere dayanır. Hatta biz Cengiz Han'ın koruma ordusunda da bunu görürüz. Efendim mesela onlara keşik deniyor. Nerede görürüz? Antik Yunan'da hippeistler olarak karşımıza çıkarlar. Pers İmparatorluğu döneminde ölümsüzler olarak çıkarlar. Bunlar hep imparatoru ya da güç sahibini, hükümdarı etrafını çevirerek korumak amaçlı olarak yapılmışlardır. Ve tek sadık oldukları tek nokta, tek kişi de hükümdarın kendisidir. Şimdi bu sistem Osmanlı'nın başlangıcından hemen önce aslında kullanıldığı yer şeydir, Mısır'da. Yani bu Mısır kölemenler mi diyelim yani oradaki ordu Mısır'daki ordu yapılanması içerisinde merkezi oluşturanlar, gulamlar veya kölemenler bunlar şeydi bir kısmı Türktü bir dönem. Daha sonra Çerkez Memlükler olarak geçmeye başladılar. Memlük devleti içerisinde bunu görüyoruz. Bir tür devşirme olarak yapılıyorlardı. Nereden geliyorlardı? Orta Asya üzerinden, şimdiki Kırım Yarımadası üzerinden Venedikli ve Cenovalı tüccarlar tarafından aslında işe alınarak bir çeşit maceracı, ata binen, ok kullanan, silah kullanmakta mahir ve güçlü insanlar paralı asker olarak İstanbul Boğazı'ndan geçip işte Marmara üzerinden ta İskenderiye'ye kadar taşınıyorlardı. Yani dolayısıyla hiç yeni bir şey diyemeyiz buna. Peki Yeniçerilerin kökeninde o zaman yani belli bir sistem mevcut diyebiliyoruz. Biz bunu başka bir yerden görüp mü uygulamaya başladık? Yoksa çünkü biliyoruz hani fetih süreci ne kadar ilerlerse o zaman akıncıların yetmediğini ve yeni bir teşkilatlanmanın oluşması gerektiğini, silahlı ateşli silahların kullanması gereken ayrı bir güruh oluşturması gerektiğini vesaire. Hani bu çemberde baktığımızda da biz sistemi başkalarından görüp mü kendi bünyemize aldık? Yoksa zaten bildiğimiz bir sistem miydi ki biz bunu Yeniçeriler adı altında uygulayarak getirdik? Şöyle ihtiyaç belirliyor bunu. Bir merkezi devlet oluştuktan sonra onun kalıcı hale gelebilmesi için korunması gerekiyor. Kendisini savunması lazım. Ben bunu yandaşlarını bastırmak olarak kitapta terimleştiriyorum. Yani merkezi hükümetin yeterince güçlü ve kalıcı olabilmesi için öncelikle kendi etrafında ona bağlı veya onunla primus inter pares dediğimiz yani eşitler arasındaki birinci konumunu bozarak bir tür hiyerarşi kurarak kendisini onların üzerine konumlandırabilmesi için
onlardan daha güçlü olduğunu onlara kabul ettirebilmesi lazım. Yani bu dediğimiz durum bu durumda Osmanlı sultanlarının kendi içindeki güç mücadelesinden doğan bir yapı haline mi geliyor? Kendi işlerinden olmaktan ziyade o da var ama daha çok etrafındaki uç beylere karşı bir güç mücadelesi. Yani şöyle, ortada bu sistem İslam coğrafyasında aslında bilinen bir sistem. Yani şöyle diyelim, bir 5'te 1 denilen bir savaşlarda elde edilen ganimetin 5'te 1'inin sultana, beye, emire gitmesi geleneği var ortada. Dolayısıyla başlangıçta Osmanlı küçücük bir beylik ya da bir çeşit büyüme potansiyeli taşıyan bir örgüt olmaya başladığı andan itibaren aslında bu gittikleri şeyler, mücadelelerden edindikleri ganimetlerin 5'te 1'ini herkes getirip Osman Bey'e, Orhan Bey'e vermeye başlıyorlar. Ancak bir noktada özellikle 1. Murat dönemine geldiğimizde artık beyliğin kalıcı olduğu ve düzenli olarak büyümeye başlayacağı göründüğünde işte bir merkezi orduya, dolayısıyla hükümdarı koruyacak elit bir ekibe ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaya başlar. Yine 5'te 1 alınan esirlerin bu kez 5'te 1'lerinin getirilip mutlaka merkeze bırakılması, verilmesi üzerine. Bunlarla ne yapacaklardı? Ya esirler satılacaklar ki bu da o dönemde yapılan bir şey. Ancak veya bunlarla bir ordu, o ihtiyaç duyulan ordu ortaya konulacak. Bu fikirler sağdan soldan geliyor Osmanlılara. Orhan Bey zamanında aslında ilk izlerini görüyoruz. Yaya beyler denilen, yayalar denilen bir ilk ekip kurulmaya başladı. Niye yayalar önemli? Tam da söylediğiniz nedenden. Yani savaşma şekilleri değiştikçe, yani başlangıçta sadece vurkaç akınlarıyla akıncılar yeterli. Yani çok hızlı hareket edeceksiniz, mobil olacaksınız, bir şeyleri alacaksınız, yanınıza alabildiklerinizde kaçıp oradan geri gideceksiniz. Ancak belli bir noktada iş sadece hareket halindeki süvari birliklerini taciz edip onlara karşı kazanmaktan çıkıp şehirleri almaya, onları kuşatmaya başladığınızda işte surlar önünüze çıkıyor. Surları nasıl açacaksınız? Surlara bu sefer top atışları mı yapacaksınız? Yani tırmanacaksınız, merdivenler şunlar, koçbaşları şunlar. Bunlar hep yayaların işleri yani. Ve bu yaya birlikleri meselesi o dönemde ihtiyaç haline dönüyor. Daha sonra bunun işte bir muhafız birliğine dönmesi, seçkin bir muhafız birliğine dönmesi, alınan bu 5'te 1 yani pençiyek, işte pençik sistemi oradan, pençik kanunu sistemi oradan geliyor. 5'te 1 kuralından. Yeniçeriler peki kimlerden oluşuyor? Hani biz ganimet olarak alıp hani 5'te 1 sistemi vesaire, hani bunlar zaten var olan sistemin içerisinde var. Peki Yeniçeriler dediğimiz bu yapılanmanın içerisinde kimler var? Yani burada Türkler var mı? Türkler yok mu? Kimler var burada? Türk'ten kastımızın ne olduğuna bağlı. Onu ayrıca belki yeri gelince tekrar konuşuruz. Ancak yani kısaca söylemek gerekirse Osmanlılar açısından ırka bağlı herhangi bir dünya görüşü söz konusu değil. Dolayısıyla bu ağırlıklı modern bir kavram. Onlar açısından önemli olan, yani olaya tamamen mantıkla bakıyorlar. Bir seçkin muhafız ordusu kurulacak. Bunlar, amacını baştan söyledim, kendi yandaşlarına da güçleri gösterme amacı taşıyor. En güçlünüz benim deme amacı taşıyor. Dolayısıyla yandaşlar, ki Türk kökenli, Türk olan aşiretler diyelim ki, klanlar diyebiliriz. Uç beyleri bir müddet sonra adını alacaklar. Bunlara karşı kendi güçlerini göstermek için bunlardan olmayan insanları, dolayısıyla aslında Müslüman olmayanlardan alarak, yani yaptıkları savaşlar genellikle tabii Balkanlara doğru yayılmalar başlayacak, ilerlemeler başlayacak. Oradan aldıklarından devşirmeye başladıklarında işte onları Türkleştirmeye başlayacaklar. Bunu Türkiye vermek adını koyacak bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistem nasıl? Yani şimdi seçildi. Bunlar herhalde bir 8 ile 20 yaş grubu arasında, öyle değil mi? Hani sizin kitapta belirttiğiniz de öyleydi. Bu kişiler seçildiler, alındılar. Nereye götürülüyor? Nerede yetiştiriliyor? Nasıl bir organizasyon içerisinde? Bu insanlar nasıl Türkleştiriliyor? Peki sistem nasıl kuruluyor? Sıralama nasıl oluyor? Tamamen stratejik bir akılla yapıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani onu not etmiş olalım. İkincisi, bir kere şu şeyi unutmamak lazım. Önemli bir dönüm noktası var. Özellikle bu Fetret devrinden sonra artık kendilerine bağlı olduğunu düşündükleri
uç beylerine, Osmanlı sultanlarının güvenlerinin büyük oranda sarsılması üzerine tekrar yeniden kuruluş diyelim ki devrinde dikkat ettikleri çok önemli bir şey var. O da sadece ganimetlerin 1/5'ini almak değil de özellikle gidip kendi diyelim ki hakimiyetleri altındaki topluluklar içerisinden devşirme sistemini buluyorlar. Sadece O da- hakkına razı olmak değil, hakkını kendi yaratmak aslında. Evet. Yani bir anlamda öyle. 40 haneden birisinden, gayrimüslimlerin 40 hanesinden birisinden alınan bir çocukla, bir erkek çocukla sistem aslında kurulmaya başlanıyor. Bunlar toplanacaklar. Nasıl toplanıyorlar? Bir kere kilise kayıtları kullanılıyor. Şeyler işbirliği yapıyorlar. Kiliselerdeki işte rahiplerle işbirliği yapılıyor. Oralarda çok fazla şehir görmemiş olanlar arasından belli bir meslek sahibi olmaması isteniyor. Tabii ki düzgün fiziği olması isteniyor. Bir ailede tek çocuk varsa tek çocuk alınmazdı. Vesaire bunların kuralları var. O kurallara uygun olarak bunlar toplandıktan sonra işte ilginç bir şekilde katarlar halinde, turna katarları gibi başlarına elbiseleri değiştirilir. Acemi elbiseleri girilir. Başlarına serpuş denilen kırmızı genellikle olan şeyler, keçeden külahlar verilir. Bu çocuklar hep birlikte başlarında da turnacı başı olmak kaydıyla Bu herhalde bir subay değil mi? bir subay. Evet. Doğrudan bu devşirmeden sorumlu subaylar turnacılar oluyorlardı. Turnacı başılar. Turnacı başı da turnacıların başındaki Başında büyük subayları, onların komutanları. Onlar kayıt edilirler. Devşirme defterleri vesaireleri var. Çeşitli kopyaları çıkarılır falan. Onlar katarlar halinde dolayısıyla merkeze getirilirler. Burada bir es vermek istiyorum. Peki o subaylar nasıl eğitiliyor? Güzel. O subaylar nasıl eğitiliyor? Yani tabii ki sistemin iyice yerine oturduğu dönemden bahsedecek olursak, İstanbul'da bu işin merkezi iyice yerine yerleştirilip yani Fatih döneminden sonra iki önemli karargahları var. Bir tanesi eski odalar, ikincisi de yeni odalar. Yeni odalar şimdiki Vatan Caddesi üzerinde çok büyük bir arazinin ayrıldığı, binlerce oda olduğu söylenen büyük bir karargah bölgesi. Dolayısıyla oralarda bu eğitimler verilecek bunlara. Ne tür eğitimler olacak? Yani Yeniçeri subaylarının yetiştirilmesi için ne tür eğitimler olacak? Bir kere bütün sürecin içerisinde isterseniz onu bir yerine koyalım da. Tabii. Çocuklar getirildiler. Evet. Onu söyleyeyim. Nereye getirilecekler? Bir kere Yeniçeri ağasının önüne kadar götürülürler. O nerede? Şimdiki Süleymaniye Camii'nin arka tarafında Yeniçeri ağasının sarayı vardır. Sarayın giriş şu anda Diyanet İşleri İstanbul Binası, değil mi? Müftülüğü'nün olduğu yer. Hala duvarları vesairesi duruyor orijinal şekilde. Hemen girişin sağ tarafında da böyle bir seki vardır. Onun üzerine tek tek çıkarılırlardı. Ve orada sünnet edilirlerdi. Ve baş parmaklarını kaldırmaları istenerek hemen orada Müslüman yapılırlardı. İslam'ı kabul etmiş sayılırlardı. Ondan sonra bunlar ilmi kıyafe dediğimiz eski bir ilim. Yani insanlara bakarak onların fizyonomilerinden karakterlerini, yeteneklerini çözebildiğini söyleyen veya çözebilen uzmanlar, alimler var. Onlar geliyorlar çocuklara bakıyor. Sen Enderun'a, sen askere yani Yeniçeriliğe, sen şuraya, sen buraya diye ayrımlar yapılırdı, taksimat yapılırdı. Zeki olacağı öngörülen çocuklar Enderun'a, daha böyle dayanıklı, ne diyelim, daha böyle yapılı veya savaşçı niteliklerini taşıdıklarını düşündüklerini de Yeniçerilere ayırırlardı. Ondan sonra bunlar bir akşam yapılırlardı, misafir edilirlerdi yurtlarda. Ben şeyi hayal ediyorum, yani çocukların yaşadıkları kültür şokunu düşünebiliyor musunuz? Tabii. Oradan kalkacaklar, tutulacaklar, yepyeni elbiseler. İstanbul gibi onlar için, o dönem için çok büyük bir yer. Binalar kocaman şey filan. Müslüman oldular artık. Yepyeni bir hayat bekliyor onları. Yani burada o zaman şu sonraki isyanlara da bağlamak adına diyorum. Gerçek kimliklerini kabul edenler de olabilir. Çünkü hani çocukluk yaşlardan itibaren böyle bir süreç geldiği için ya da hani baktığımızda aslında o kadar da geç bir hafıza değil. Yani hani 8, 9, 10 yaşlarını biz şimdiden kendimden düşünüyorum o yaşlarda ne yapıyorum diye.
hafızamın bir yerinde unutmadığımız dönemler aslında. Çünkü daha küçük bir yaşlar değil. Bu durumda içten içe de bu sisteme birazcık da hayıflanan ya da içerleyen bir kesim de içeride oluşmuş olabilir, öyle değil mi? Kabul eden, kimlik edinmesine sevinen, burada yetiştiği için daha mutlu olan ve bir diğer taraftan da koparıldığı bağlar nedeniyle içten içe belki bambaşka duygular yaşayan, bunlar olabilecek şeyler. Şimdi tarihe bakarken tabii ki ön yargıyla bakmak doğru olmaz. Anlamak için bakmamız Tabii. lazım. Her dönemin kendi çağının getirdiği şartlar var. Dolayısıyla şimdiden geriye dönerek bunlara eziyet ediyorlardı. Ailelerinden hani daha da böyle şey haline getirip, trajik hale getirip işte koparılarak getiriliyorlardı filan söyleminin olduğu kadar. Bunlar hayatlarından çok memnun, mutlulardı. Yepyeni fırsatlar önlerinde açılıyordu ve her şey güllük gülistandı demek de doğru değil. Aslında her ikisinin ortasında bir yerde. Tabii ki ailelerinden ayrılmak, bildikleri yerden bilmedikleri bir yere gelmek, bambaşka bir hayatı karşılamak ve orada bilinmezliğin içine doğru yürümek her insan için kolay bir süreç değil. Öte yandan da diğer tarafı da doğru. Kendi bulundukları köy ortamlarından, Balkanların ağırlıklı olarak veya başka bölgelerde olsun, ellerindeki fırsatlar sınırlıdır. Osmanlı tamamen bu işi, bakın bu önemli bence, stratejik akılla, mantıkla bakarak tasarladığı içindir ki bu insanların önlerinde gerçekten bir kariyer yolu da açılıyordu. Yani liyakate bağlı olduğu çok açıktır Osmanlı sisteminin. Hatta 16. yüzyılda gelen bir batılı seyyah bunu apaçık yazmıştır. Yani der ki bu adamların rençberlerin oğulları, yani çiftçilerin oğulları dahi karşımıza vezirler, sadrazamlar olarak çıkabiliyor. Biz Avrupalılar olarak, Hristiyanlar olarak bunu bir an önce biz de uygulamadık. Bizde hak etmeyenler hak etmedikleri yerlere geliyorlar. O yüzden bunlar bizi ezip geçecekler diye adam söylüyor. Ama buradaki şeyin işleyen mekanizmanın akla bağlı olduğunu, mantığa bağlı olduğunu teslim etmek lazım. Yani bunlar aileleri de birçok zaman tabii ki onlar için bir şey olarak görüyorlar. Hatta bazı minyatürlerde ailelerin Ağa Sarayı'nın önünde bekleştiklerini falan görüyoruz. Aslında onların da hayatları bir anlamda kurtulacak. Bir müddet sonra dünyanın, diyorum bakın, dünyanın en seçkin savaşçı gruplarından, muhafızlarından birisi haline gelecek oğulları. Bunun onlara da tabii ki katkıları, etkileri olabilir. Geldiği makam itibariyle belki dönecek, köprüler yaptıracak ki bunlar vakıflar kurduracak. Yani çoğu zaman kendi geldikleri yerleri unutmayacaklar. Peki bu durumda hani burada stratejik bir akıl var dediğimiz yerde kaçıp gitme ihtimallerine karşı da uygulanan bir Tabii. tedbir var mı? Var, olmaz olur mu? Ben bunun çok güzel film konusu olabileceğini düşünüyorum. Yani Yeniçeri Teşkilatı içerisinde Avcılar diye bir grup var. Bu avcılar iz sürücüler. Yani bu hani filmlerde filan genellikle Kızılderili filmlerinde filan görürsünüz. Gizemli adamlardır filan. Böyle işte dalın kırığından da toprağın üzerindeki çizgilerden filan bir şeyler anlarlar. Bu tip adamlar var. Biraz karanlık adamlar. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Ve bunlar mutlaka ve mutlaka hiçbir yani şans vermeksizin çocukları yakalarlardı. Kaçanlar oluyordu. O yüzden de zaten temel bir sınır koyabilmek için Avrupa yakasından gelenler, yani Balkanlardan devşirilenler genellikle Asya, Anadolu yakasına gönderilirler. Bir taraf Rumeli'ye, bir taraf diğer tarafa. Anadolu'ya gönderilirler ki aralarına boğazlar girsin. Bunu özellikle Türkiye verirken yaparlardı. Şimdi geldiler, devşirildiler, Müslüman oldular göğe ama hiçbir şey değişmedi. Sadece sünnet olmuş oldu bu çocuklar. Bir müddet sonra bunları Yeniçeri Ağası'nın emriyle Türkiye verilmek üzere Türklerin yoğun olarak yaşadığı bilinen, bakın yani Kütahya, Ankara, Manisa, Balıkesir, Ege bölgeleri dahil olmak üzere Yeniçeri Ağası'na çoğunlukla bağlı olan mülklerin içerisindeki ailelere götürür, teslim ederlerdi. Yani burada o zaman bu belirttiğimiz coğrafyada şey de diyebiliyor muyuz? Daha çok Türkmen ailelerine teslim edildiler diyebiliyor muyuz? Şöyle, Türkmen, tabii evet öyle diyebiliriz. Türkmen demiyorlar, onlar doğrudan Türk diyorlar. Türkiye vermek diyorlar. Çünkü Türkmen dediğimizde yani anlayış itibariyle daha konar göçerlere işaret edecek bir şekilde kullanma durumu oluyor. Konar göçerlere vermek istemezler. Tabii. Yerleşik olmasını istiyorlar ailenin. Belaya mutat olmak derler onlar. Yani
dayanıklı olmak, Dayanıklı. zorluğa göğüs gerebilmek. Asıl aranan şey bu. Yani o zaman bu durumda doğa kullanılıyor değil mi? İşte çırpacak, biçecek, bakacak, otlatacak ya da başka şeyler giriyor değil mi burada? O dayanıklılığı sağlamak Evet, adına. evet. Yani ağırlık taşıyacak, Ha. işte çift sürecek veya efendime söyleyeyim ağaç kesecek, taşıyacak. Bir de en önemlisi belki de söz dinlemeyi öğrenecek. Yanına verildiği ailenin sözünü dinlemek zorundaydı. Bunu nasıl yapmışlar? Bakın orada da yine zekayı görüyorsunuz. Çok cüzi bir ücret alıyorlar. Yani onu oraya götüren subaylar resmi olarak kayıtlı kuyutlu o aileye diyor ki bu çocuk sizin yaşınızda yanınıza yetiştireceksiniz. Oğlunuz gibi ona davranacaksınız ama çekinmeyeceksiniz. Çünkü şunu diyebilirler. Ben sultanın adamıyım, sen bana ne karışıyorsun, sen kimsin diye yanlarında kaldıkları aileye asi olabilirler. Hayır. Bu dönem içerisinde o ailenin yanında kalmaya zorunlu olduğunu çocuğa da iletmiş oluyorlar. Bu durumda sadece hani fiziksel dayanıklılıktan bahsediyoruz ama burada bir akıl eğitimi de vardır ya. Bu durumda oradaki gelişim nasıl gerçekleşiyor? Yani akli, ilmi vesaire kısmı tamamlanabiliyor mu? Şöyle, Türkiye vermekteki en önemli amaçlardan bir tanesi dediğim gibi belaya mutat olmalarını sağlamak. Ama ikinci en önemli amaç onların Türklerin yanında yetişerek Türk adet ve göreneklerini edinmeleri, Türkçelerini iyileştirmeleri ve dini açıdan da dünya görüşü olarak da İslam'ı yavaş yavaş biraz daha benimser olmaları. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey şu, gönderdikleri bölgelerdeki ailelerin genellikle çok katı bir dünya görüşüne ait olmadıklarını tahmin etmek çok zor değil. Çünkü dönecekler, onlar Bektaşi olacaklar. Evet. Yani O bağda soracağım evet, aslında. yani sadece dinin harici gerekliliklerine odaklanmış bir dünya görüşüyle yaşayan insanlar olmadıklarını görmek çok mümkün. Yani tabii dinin nasıl algılandığı, nasıl yorumlandığı da şimdiki anlayışımızdan çok daha farklı. Onu da unutmayayım. Çok daha hoşgörülü bir dünyadan bahsediyoruz. Yani Osmanlı'yı tanırken sadece belli at gözlükleriyle bakmak yanlış olur. Çok daha toleranslı, çok daha özgür bir düşünce ortamının olduğunu da söylemek mümkün. Türklerin yanına götürdüler, eğitildiler ama bir de ocak tanımımız var. Yani Yeniçeri Ocağı, Cemi Ocağı dediğimiz yer. Buralarda neler oluyor? Tüm amaç zaten çocuklar yetişirken belli temeli almaları ama 4-5 sene sonra, 5-6 sene sonra yani ocağın ihtiyaçlarına göre aslında yani tamamen ocağın ihtiyaçları için kurulmuş bir sistem bu mekanizma. Eninde sonunda bir emirle tekrar geri çağıracaklar. Yani İstanbul'a gelmek durumundalar. Acemi ocakları var. Daha önce Gelibolu'da, Edirne'de kurulmuş olan ocaklar. Yavaş yavaş İstanbul'a odaklanacaklar. Bir tanesi de unutmayın Galatasaray Lisesi'nin şimdi bulunduğu yer. Hatta meraklı olan arkadaşlarımız baksınlar. Galatasaray Lisesi'nin etrafındaki küçük dar sokakların isimleri genellikle Yeniçerilerin izlerini taşıyan yerlerdir. Ve biraz önce siz girişte de söylediniz ünlü bir futbol takımımızın renklerinde diye. Aslında ayan beyan ortada. Çünkü Yeniçerilerin resmi diyelim renkleri de sarı kırmızıdır bu arada. Onu da not etmiş olayım. Şimdi ne yapıyorlar? Çağırdılar merkeze. Şimdi buradaki askeri organizasyonu şekillendirmek önemli. Neye göre şekillendiriyoruz evet. burada? Yavaş yavaş hazırlıyorlar. Yani hamdım, piştim, yandım tasavvufi Bektaşi inanışlarının öngördüğü birçok terminoloji yavaş yavaş hayatlarına girmeye başlayacak. Bunları anlamaya başlayacaklar. Ama özellikle Acemi ocaklarından öne çıkarmak lazım. Eski odalar denilen Şehzade başında bir yer var. Burası Yeniçeri Ocağı'nın önemli bir kısmıdır. İlk yapılandır İstanbul'a girilir girmez. Çünkü Yeniçeriler koşarak o bölgeyi ele geçirmişlerdir. Fatih'in fermanına göre ele geçirdikleri yer kendilerine olacaktı. Dolayısıyla hemen çevirmişler. Burası bizim demişler. Onun yanında da yine bir Acemi Ocağı var. Orada mesela o dönemlerden kalan yegane Acemilere ait bir hamam binası var. Çok pek kalmamıştır yani o döneme ait eserler. 1950'lerde İstanbul'un dönüşümüyle birlikte yol açılırken vesaire yıkılmış birçok şey ilginçtir. O Acemi Olanlar Ocağı, hamamı pardon, günümüzde bir otelin bir parçası olarak duruyor.
Dolayısıyla orada Şehzadebaşı'nda, Şehzade Camii'nin hemen karşısındaki bölge bir kere eski odalar denilen karargah. Bir de biraz önce söylediğim Vatan Caddesi'nin orada bir başka büyük karargah var. Buralarda Acemiler şunları yapıyorlardı. Döndükten, kabul edildikten sonra İstanbul'a. Cami veya başka büyük binaların inşaatlarında çalışırlar. Taş taşırlar, buz taşırlar. Bursa'dan ne bileyim farklı farklı şeyler. Taşıma, dayanıklılık, güçlenme sürekli olarak zorlanırlar. Ama yani aşarlar bunları. Burada her sabah seyirdim yarışları diye bir tanım var. Evet. Bu nedir her sabah yapılan bu yarışlar? Şöyle çok önemli buluyorum bunu. Çünkü Yeniçerilerin çok önemli bir adeti ve subayların eğitiminde de önemli bir merhale bu. Ben ortaya çıkarıp bunu anladığımda gerçekten şaşırttı beni. İlginç, hoş bir hikaye. İşte bu yeni odalarda özellikle yapılan bir yarış. Her sabah bütün ortalar, işte bütün odalar diyelim bunlara. Odalarda bir manga askerin bir arada bulunduğunu hayal edebilirsiniz. Binlerce oda var. Oda hem şeyi ifade ediyor, yani fiziksel olarak bir odayı, ama aynı zamanda yaşam alanları aslında Yeniçerilerin. O mangayı diyelim ki temsilen bir genç Yeniçeri seçilir. Aşçılar tarafından, ki o odaların komutanları aşçılar, aşçıbaşılardı. Yeniçeri dünyasında, anlam dünyası içerisinde yemek, aşçı, ocak, değil mi? Kazan. Evet. Bakın yani bir aşçılık üzerine yapılanmış bir ordu görüyorsunuz. Sadece şeylerden oluşmuyor, yani sadece silah kullanmaktan oluşmayan başka türlü kültürel ögeleri ve derinlikleri olan bir şey var. Şimdi aşçıbaşıları bunları diyor ki sen tamam güçlüsün, sen bizim adımıza, yani takımlar gibi diye düşünün, bir temsil seçip yolluyorlar. Bu Acemi Yeniçeriler, çünkü biraz önceki Acemiler başkaydı, daha henüz Yeniçeri değillerdi. Daha sonra bunlar Acemi Ocağı'ndan Yeniçeri Ocağı'na kabul edilecekler. Ondan sonra işte bunlara şey deniyor, Acemi Yeniçeriler veya karakollara koşturarak yiyecek taşımaya başlayacaklar. O zaman da karakollukçu denecek bunlara filan. Böyle bir şey var, böyle bir dünya. İçlerinden dediğim gibi seçilenler her sabah, sabahın köründe işte hava aydınlanır aydınlanmaz büyük bir meydanları var bu Yeniçeri kışlasının. Oradaki et meydanı denilen geniş bir meydanda kapının girişe çünkü bakın çok ilginçtir, Hristiyan şeyler var, kasaplar. Bunlar bir koyunu keserler, yüzerler, giderler kapının orada dururlar, ellerinde bu vardır. Şeyler de çocuklar da sıralanırlar bir yere, bir çizgi diye hayal edin onu, onun arkasına sıralandılar. İtişiyorlar, kakışıyorlar falan, öne geçmeye çalışıyorlar. Çünkü bir an önce o hedef, elde, yani o kasabın elindeki koyuna ulaşmaktır. Ona ilk dokunan, ona ilk alan o günün şampiyonu olacak. Başçavuş bir şeyin üzerine çıkar, diyelim ki bir taşın üzerine çıkar. Orada bir gülbank okur. Ondan sonra haydi verdiği zaman bunlar koşmaya başlarlar. Karşı tarafa ilk ulaşan o günün şeyi. Arkadaşlar onu Gülbank omuzlarına alır. okumak ilk orada mı başlıyor bu durumda? Orada değil, her yerde gülbank var. Çünkü Bektaşi geleneği. Bunlar Bektaşiler. Kendilerini de öyle görüyorlar. Gülbankları nerede görüyoruz? Yemek gülbangı olduğu gibi. Mesela saldırı gülbangı. Yani hücuma geçerken de karşı taraf için oldukça korkutucu olmuş olmalı. Mehter de yine bu arada yine Yeniçeri örgütünün bir parçasıdır. Mehter'in vurduğu ezgiler ve davulları hayal edin. Sonra bir nokta gelir ki en son Yeniçeriler hücuma kalkar. Çünkü nihai vuruşu onlar yapacaklardır. Büyük bir sessizliğin içerisinde Yeniçeri gülbankları okunur ve hu çekerler. Bunun karşı taraf üzerinde korkutucu bir etkisi olduğu biliniyor. Ve ondan sonra artık durmak bilmeksizin müthiş bir hücumla zaferi kazanacaklar diye bakılır. Dolayısıyla yani bu ritüeller, seyirdim işte dediniz, ne aslında çocukları daha o yaştan itibaren birer savaşçı olarak hız konusunda, rekabet konusunda, dayanıklılık konusunda, hız söyledim de çok önemli, tekrar söylemiş olalım. Bunlar genel, yani temelde çünkü yayalar. Evet. Koşacaklar, yürüyecekler. Buradan
İstanbul'dan yola çıkıp nereye gidecek? Viyana'ya kadar yürüyecek bu insanlar. Evet. Yani Tam bir insanlara maratoncu gibi. mantığıyla, yani o dayanıklılık zincirini zorlayan Tabii. bütün unsurlarla yetiştirilmişler. Evet, yetiştirilmişler. Bir de bunlara ruhani olarak da Evet. eğitim verilecek. Ha, subaylarına gelecek olursak işte diyelim ki bu kazandı. Tamam, Evet. bir kere kazandı. Tamam. 2 kere kazandı. Bunlara seyirdim yarıştırdık. Bir de seyirdim alayı var. Her sabah bunlar işte ekipler halinde Yedikule'deki kasaplara giderler. Orada kendileri için o günün öğünü için etlerini alırlar, dönerler. Önlerinden kimsenin geçmesi yasaktır mesela. Böyle de bir şeyleri var. Daha sonra Yeniçerilik lağvedileceği zaman 2. Mahmut zamanında bir sürü hurafeler anlatılır. İşte bir imam önüne geçmiş de onlar da onun cezalandırmasını istemişler de o yüzden de bunlar işte ne kadar asi ve acımasızlarmış falan gibi hikayeler anlatılır. Halbuki kanunları budur yani. Bu seyirdim alaylarının önünden geçmek yasaktır. Bunu herkes bilir. Geçen kişi aslında provokasyon yapmaktadır. Yani şunu söylemek istiyorum. Bütün Yeniçeri Ocağı'nın tarihi boyunca bunlar kurallara uymaya çalışan ve kurallara uyusunlar diye yol diye bir şey tarif edilen ve birbirlerine yoldaş diyen insanlar. Yoldan çıkmak kelimesi dahi onların bu dünya görüşünden günümüz Türkçesine kadar ulaşmış bir şeydir. Birçok başka kültürel ögeyi siz başlangıçta söylediniz. Yoldan çıkmasınlar diye aşçıbaşılarının gözetiminde ahlaki olarak da denetlenen bir muhafız grubu bunlar. Süreyle yarışmaya başladım Öyle değerli mi? hocam. O yüzden ben ben bir şey müthiş bahsedeyim. anlatıyorsunuz. Ben sabaha kadar dinlerim. Harika ama din mevzu dedik. O yüzden bir Yeniçeri ile Bektaşilik arasındaki bir bağ anlamaya çalışalım bu durumda. Nedir bu bağ? Nerede oluşuyor? Nasıl oluşuyor? Şimdi bu önemli. Bunun yüzeysel olduğu konusunda genelde bir kanı vardı. Ancak benim araştırmalarım bunun yüzeysel olmadığı, daha ilk zamanlardan itibaren aslında Yeniçerilik ve Bektaşilik arasında yoğun bir ilişki ve bağ olduğu konusunda zaten kitabı okuyanlar görecekler. Çünkü erken dönem Osmanlı'nın da bu inanç dairesinin çok uzağında olmadığı izlenimi yaratacağını görüyoruz. Çünkü yani eğer öyle olsaydı padişahlar kendi etraflarına Bektaşi olacak bir muhafız ordusu kurmazlardı. Ancak Bektaşiliğin dünya görüşü daha diyelim ki toleransla efendime söyleyeyim daha İnsanı biraz daha insanı biraz daha öne çıkaran, değil mi? insanı Öne merkeze çıkaran, koyan tabii, bir merkeze şeydi. koyan. Eğer şöyle düşünün, devşirilen çocuklar Bektaşilik üzerinden Türkleştirilerek ve Osmanlılaştırıldıklarına göre eğer kendi inançları olan Hristiyanlığın dışına çıkarak başka bir dine ait olmaları, dönmeleri isteniyorsa o zaman onlara toleransla yaklaşmak gerektiği çok açıktı. Çok katı, çok dedik bir şeyle anlayışı onlara empoze etmeye çalışırsanız bu devşirme süreci zorlanarak geçiyor olabilirdi. Dolayısıyla yani Bektaşilik, Hacı Bektaşi Veli'ye kendilerini bağlı olarak hissederler. Bir ocak düşüncesi bir kere Türklerde eskiden beri var olan bir şey. Hatta turna tüyünün bir sembol olarak seçilmesi dahi hep Bektaşi vurguları taşıyan, gülbanklar üzerinden vurgular taşıyan ve aslına bakarsanız ahilik dediğimiz tam da Osmanlı'nın yükselişi, beylikler dönemi döneminde Ahiyan-ı Rum olarak Aşık Paşazade'nin anlattığı bize ahiler teşkilatından da beslenen bir örgütlenme görüyoruz. Şimdi burada tamamen bütün yoğunluk çok iyi savaşçılar yetiştirmek ya, ama bir tarafta Bektaşilikte de daha sağduyulu bir inanç sistemi var ya, bu durumda bu savaşçılarla bu sağduyulu bir inanışın yan yana gelmesi de belli zamanlarda sıkıntı yaratmış olabilir mi? Tabii. Böyle bakılabilir mi? Tabii. Yani kesinlikle bir kere bireysel bir yani şahsi, ruhsal bir iç çatışma olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan bütün din inanışları aslında insanlara barışı, sevgiyi, karşılıklı anlayışı O açıdan. önerir. Yani Hristiyanlık da budur, Budizm de budur. Hangi din aklınıza gelirse gelsin en sonunda bunu anlatır. Ancak savaşlarda bitmiyor, savaşlar var. Peki mesleği savaşmak olan, mesleği şiddet olan,
bununla görevli, bununla yaşayan, hayat tarzı olarak bunu benimsemiş olan insanların kendi düşünce ve inançlarına göre kendi cennetlerine giderek huzur bulacakları ölümden sonra. Öyle mi inanırlar? Yani evet, bir tür böyle inanıyorlar. Bir yöntem olması gerekir. Ben buna savaşçının çelişkisi diyorum. Yani bir yanda şiddetle yaşayacak ama bir yandan da affedilmeyi bekleyecek. Barış isteyecek, huzur isteyecek. Bütün savaşçı sınıfların dünyadaki böyle bir çelişkisi olmuş. Dolayısıyla şeylerin Bu şövalyeler dinlerin, ya da samuraylar için de geçerli mi hocam? tabii samuraylar için de geçerli. Onlar da Zen inanışına doğru kaymışlardır. Şeyde de yine aynı şekilde şövalyelerde de yine ana akım şeylerden ziyade şövalye tarikatları vardır. Onların kendine has uygulamaları falan vardır. Oralarda da yine o tarafa doğru kaydıklarını görürsünüz. Çünkü bir tür arınma ihtiyacı vardır. Değerli hocam, sonuçta baktığımızda hani 14. yüzyıl ve 16. yüzyıl arasında bahsettiğimiz bir yeniçelik var. Yani şöyle diyebiliyoruz değil mi? 1. Murat zamanında başlamış, 2. Murat ve 3. Murat zamanında tamamlanmış, kaldırılmış, yok edilmiş. Sadece yeniçelik de yok edilmeye çalışılmamış. Aynı zamanda onların inanışı olan Bektaşilik de aynı zamanda yok edilmeye çalışılmış. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Şöyle diyelim, yani 3. Murat zamanında bozulma denilen, tırnak içinde bozulma, kullanan efendim, aynen. bu bozulma dedikleri şey başlıyor. Daha sonra uzun süre devam edecek, yani 2. Mahmud'a kadar giden süreç ta 1826'da. Ama giderek bir gerilimin arttığını görüyoruz ve isyanların da sayı olarak artmaya başlıyor. Veya ne diyelim, merkez ile Yeniçeri Teşkilatı arasında bir yavaş yavaş bir kopuşun O ortaya kopuş çıktığını neden görüyoruz. oluyor? Yani Yeniçeri bu durumda neden isyan ediyor? Hepsinin farklı açılımları mı var? Yoksa Şimdi şöyle düşünmek lazım. Kimse keyfi öyle istedi diye isyan etmiyor. Bir şeye isyan ediyorlar. Bunu bilmesi lazım yani tarihseverlerin. İsyan ettikleri şey temelde kendilerine haksızlık yapılmasıdır. Adaletsizliğe isyan ederler. Genel tarih yazımında veya tarihe bakışımızda şöyle bir sorun da oluşabiliyor. Yani sanki merkezi hükümet hiçbir yanlış yapmaz. Ona yapılan isyanlar kesinlikle hatalıdır. Şimdi şöyle bakın. Bu Yeniçeriler 3 ayda bir esami denilen sistemle, değil mi? Maaş alırlar. Maaş 3 aylıklarını alırlar. Bakın 3 aylık emekli ödeme bilmem, o sistem bir anlamda devam ediyor. Bunlar borçlanırlar bu 3 ay boyunca. Esnafa borçlanır, sağa borçlanır, sola borçlanır, birbirlerine borçlanırlar filan. Ne yapacak? Parasını, maaşını aldığı zaman bunları ödeyecek. evet. Arada hükümet ekonomik sebeplerden dolayı, Yeniçerileri de söylemeden diyelim ki, tahşiş denilen paranın değerini azaltıyor. Enflasyon oluşuyor. Dönüyor aynı sayıda akçeyi alıyor gibi görünüyor ama götürüyor bunu esnafa. Esnaf işte ısırıyor mu artık, ne yapıyorsa, sürtüyor mu, ne yapıyor? Diyor ki bu eskisi kadar para etmez mi senin? Bu daha fazla vereceksin diyor. Şimdi adamın durumunu düşün. Yani hem 3 ay kıt kanaat yaşadığı, bilmem ne yaptı filan. Hatta eğer seferler varsa seferlere gitti. Belayı mutat oldu. Uğraştı. Osmanlı için canını dişine taktı filan. Yaralandı filan. Sahipsiz olduklarını hissetmeye başlarlar. İsyanlar genellikle bunlardan çıkmıştır. Ve aslında padişahlar dahi, yani Osmanlı sistemini bir de böyle bakın lütfen, organizasyon Tabii. teorisi açısından bir güçler dengesi vardır orada. Yani padişah tamam mutlak hakim gibidir ama kendi başına hareket edemez. Bir tarafta sadrazam ve dünya işleri, dünyevi işler varken, değil mi? O padişah adına bunları siyaseti yönlendirirken bir yandan din işleri, Şeyhülislam, bir yandan da askeri işler vardır. Bunlar örgütlenme şekli. Bunların dışında hareket etmesi mümkün değil. Aralarında bir denge kurulması gerekir. Dolayısıyla en son sorduğunuz soruyu bir daha hatırlatın bana. Yani şunu daha çok anlamaya çalışıyorum. İsyanlar hep tek bir sebeple mi, tek bir nedenle mi? Neden Yeniçeri isyan eder evet. aslında? Evet. Almaya çalıştığım cevap biraz bu. Tahşiş meselesi bir tanesidir. Adaletsizler ikincisidir. Adaletsizlikler yapıldığı zaman kapının önünde, Topkapı Sarayı'nda dahi Yeniçeriler alkış tutarak mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var derken aslında onu adil olmaya davet etmektedirler. Yani
üzerine yeni ön yargılar yerleştirmek yerine bunu bu şekilde anlamaya kalktığımızda sadece tek hatalının Yeniçeri ekibi olmadığını anlarız. Hatasız mıdır? Mutlaka şeyin de padişahların da verdikleri kararlarda hataları olmuş olabilir. Hatası vardır. Peki hocam biraz hani savaşçı ruh besleniyor dedik. Yetiştikleri alanlara baktık. İşte seyirdim yarışları vesaire var dedik. Genellikle ekonomik bazlı bu isyanların çıktığını anladık. Peki Yeniçerilerin içerisinde hiç ilme, bilme, matematiğe, minyatüre, sanata, müziğe bu tarz yoğunluğu olan biri var mıydı? Hatta Mimar Sinan yani baktığımızda bir Yeniçeri miydi? Evet, apaçık bir şekilde Mimar Sinan bir Yeniçeridir. Yani Mimar Sinan'ın mimarlığı anlatılırken Yeniçeriliğin es geçilmesi de ilginç bir fenomen bence. Peki bu durumda yani Mimar Sinan Bektaşi miydi? Apaçık bir şekilde Bektaşi'ydi. Hatta bunu kendi ağzıyla da söyler. Sahi Çelebi'nin yani kendi halefi olan Sahi Çelebi'nin yazdığı Tezkiretül Bünyan adlı biyografik eserde, otobiyografik eserde hatta kendi sözleri üzerine yazdığı anlaşılıyor. Apaçık bir şekilde kendisinin Hacı Bektaş yolunda olduğu ve baş mimar, hassa mimarı olmak için dahi olsa yolundan, tarikinden ayrılmak zorunda olmasının kendisi için büyük bir acı ve azap sebebi olduğu ve kendisinin apaçık bir şekilde Yeniçeri olduğunu söyler. Hatta bilmiyorum bakayım ben buraya eğer şey yaptıysam ne söylediğini de okuyalım. O olup Yeniçeri çektim cefayı kısmı mıydı hocam? Evet olup yeni çektir. Değil evet. Ama şurayı da özellikle padişahın kadimi çakeriyiz. Yani onun kullarıyız. Kadim kullarıyız. Kala hıfzetmenin dahi eriyiz. Yani kaleleri kuşatmanın da uzmanıyız, askeriyiz. Eskiden kuluyuz, Yeniçeriyiz. Eskiden beri kuluyum, Yeniçeriyim diyor. İtiraf ediyor. Yanar oda giren semenderiyiz. Semenderler efsane bir yaratık ve ateşten etkilenmediği düşünülen bir şey. Ben öyle birisiyim, ben Yeniçeriyim diye bunu gururla söylüyor. Böyle gurur duyulan bir ekip bunlar aslında. Hocam son 5 dakikam kaldı. Çok sorun var ama Yeniçerilerin yok edilmesine dair eklemek istedikleriniz var mı? Bir de Genç Osman'ın öldürülmesi ve Yeniçeriler dediğimizde karşımıza ne çıkıyor? Çok kısa sürem kaldı ama olabildiğince hocam. Tarih maalesef çok ön yargılarla yüklenmiş ve bu Osmanlı'yı imparatorluk yapan ana güçlerden birisi olan Yeniçeri Ocağı'na da büyük bir gadrilik, acımasız bir adaletsizlik yapıldığını düşünüyorum. Fakat toplum hafızası bunu unutmamış. Bakın 2. Mahmut tamam Yeniçeri'yi lağvetmiş, ocakları kapatmış. Sebebi her ne olursa olsun. Tabii ki yer yer haksız isyanları da olmuştur. Ben de sonuçta tamamen bir taraf aktır, bir taraf karadır dememiz mümkün değil. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Fakat 2. Mahmud'un türbesi nerede biliyor musunuz şu anda? Yani 2. Mahmud'un türbesini ziyaret etmek isteyen herhangi günümüzdeki birisi Yeniçeriler Caddesi'ne gitmek zorundadır. Dolayısıyla toplum hafızamız dönmüş, dolaştırmış onu Yeniçerileri anmadan zikretmemizin zor olduğu bir noktaya kadar. Bunlar tesadüf belki ama ilginç tesadüfler. Hafıza unutmuyor. Yani adaletsizlikleri, şeyleri. Yani mesela Japonya'da samuraylar da belli bir noktadan sonra sınıf olarak ortadan kaldırılıyorlar. Modernleşmenin önünde duran engeller olarak görülüyorlar. Birçoğu katlediliyor. Dolayısıyla ben demiyorum ki hani orada yanlış yapılmıştır ve bu sadece tek taraflı olarak yapılan bir yanlıştır demiyorum. Fakat onları artık bu kadar zaman geçtikten sonra ne olduklarını anlamak üzere bakarak nerelerde hata vardı, nerelerde eksik vardı. Ancak organizasyonları neydi, nasıl insanlardı, nasıl giyiniyorlardı, nasıl silah kullanıyorlardı, nasıl koşuyorlardı, nasıl arkadaşlıkları, yoldaşlıkları vardı. Mesela bunları anlamaya çalışarak, ilgilenerek bakmamızın kendimizi tanımak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genç Osman demiştik. Genç Osman dedik. Genç Osman konusunda da sanki sadece Yeniçeriler onu katline sebep olmuşlar. Tek suçlu Yeniçerilermiş gibi gösterilmektedir. Ben de araştırdım. Birincil kaynaklara kadar indim. Ve suçluyu aradım bir dedektif gibi, tarih dedektifi gibi. Ve Yedikule Genç Osman neden öldürüldü kitabında 7 farklı karakterin görgü tanıklıkları üzerinden konuyu anlatmaya çalıştım. Benim gördüğüm şu, tek başına aynı bir şey Kırmızı Pazartesi hikayesidir.
Sadece Genç Osman'ın kendisi bilmemektedir başına gelecekleri ama bütün herkes farkındadır. Dolayısıyla böyle bir komplonun şeyidir. Düşünebiliyor musunuz? Topkapı Sarayı'nın kapılarını açık vurulur asiler. Sadece Yeniçeriler değil, sipahiler, halk, herkes vardır. Galeyana gelmişlerdir. Topkapı Sarayı'nın birinci kapısı açıktır. İkinci kapısını da ittirirler, açarlar. Divan-ı Hümayun'un bulunduğu ve onun arkasından Enderun'un kapısı olan Bab-ı Saade dahi açıktır. Bunlar normal değil. Bostancılar, yüzlerce, binlerce bostancılar var, muhafızlar var. Mümkün değil, sokmazlardı, savaştalardı. Demek ki burada o kapıları açanlar var. Genç Osman'ı alıp Yeniçeri Ağası'nın sarayına götürenler var. İkna edip yanında altın keseleriyle gidelim sultanım deyip ikna edenler var. Dolayısıyla ben bunu bir satranç kurgusu olarak gördüm. Yedikule kitabını da bu satranç kurgusuna uygun olarak koymaya çalıştım. Haksızlıklar sadece Yeniçerilere değil, Genç Osman'a da, onun hikayesini de, bütün hikayeleri de. Yani şu var, haksızlıklar yapılıyor. Evet. Değerli hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum. Son iki sorum. Zamanımız bitti ama birazcık aşacağım. Osmanlı ve Yeniçerileri yan yana koyduğumuzda Osmanlı'nın fetihlerinde, aldığı zaferlerde vesairede Yeniçeriler en çok hangi şeyde en etkili olmuştur diye biliyoruz? Savaşlarda mı? Savaşlarda. Özellikle tırnak içinde bozulmaya başladı 16. yüzyılın sonları, 3. Murat zamanından önceki dönemlerde yapılan hemen hemen her savaşta etkilidirler. Yani Sultan Süleyman döneminde, onun öncesinde kuruldukları dönemden itibaren çok İstanbul'un fethi sırasında çoğu savaşta savaşmalarına gerek bile kalmadan bitmişlerdir. Heybetleri ve saldıkları korku nedeniyle Yeniçerilerin geliyor olması başlı başına bir korku sebebiydi. Bunlar psikolojik savaşlar aynı zamanda. Yani savaş meydanına gitmeden kazanılır. Bu genel bir strateji kuralı. Doğru. Peki Yeniçeriler yani tamamen yok edildikten sonra Osmanlı'nın savaş stratejisinde var olan değişikliği net bir şekilde gözlemleyebiliyor muyuz? Tabii yani Asakiri Mansure-i Muhammediye kuruluyor, modern ordu kuruluyor. Bunlara kimin itirazı olabilir? Daha sonra gerçi bir askeri müze kurulma teşebbüsleri olmuş. İttihat ve Terakki öncülüğünde. Hatta Ayasofya'da filan kurmuşlar. Farklı yerlere taşınmış filan. Dolayısıyla yani geçmişi anlamaya çalışmış birileri. Daha sonra bu maalesef ön yargıya dönüşmüş. Evet. Sadece ön yargıya dönüşmüş. Bunun daha iyi anlaşılması lazım diyorum. O zaman biraz daha romantik kapatalım istiyorum. Çünkü romantik başlamıştık. Turnanın kalbi demiştik. Yeniçeriler ve turnayı yan yana koyduğumuzda o romantik kapanışı nasıl yaparsınız? Neden benzetiyoruz? Turnaydı çünkü yüksekten uçarlar. Turnaydı çünkü sadıktırlar. Birbirlerine sadıktırlar. Yoldaş diyerek birbirlerine kesinlikle şey yapmazlardı, ihanet etmezlerdi. Silah arkadaşlarını geride bırakmazlardı. Esir düşenleri mutlaka ve mutlaka kendi aralarında para toplayıp alırlardı. Gazilere yardımcı olurlardı. Yalnız bırakmazlardı. Turnalar da sadakatleriyle ünlü, kötülüğü yenmeleriyle sembolik olarak. Yani yılanı avlamalarıyla ünlüdürler. Türklerin önemli saydığı kuşlardan bir tanesidir. Ve unutmayın ki şaman kamların dünyasında turna teli takarak şamanlar göğün en yüksek seviyelerine çıkabilirlerdi. Onlar da kendilerini turna olarak görüyorlardı. Turna gibi hareket ediyorlar. Turna gibi yerleşiyorlar. Turna gibi savaşıyorlardı. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun, Teşekkür var ederim. olun. İyi ki çağırdınız. Değerli hocamın kitaplarını da sizlerle paylaştım. Tabii biz 50 dakikaya sığdırmaya çalıştık ama bütün detayları bu iki harika kitapta bulabilirsiniz. Tekrar hatırlatalım değerli izleyicilerimiz. Bugün tabii Osmanlı İmparatorluk tarihinde önemli rol oynamış kadim kurumun temsilcileri Yeniçeriler dedik ve bir diğer taraftan da tarihin Yeniçeriler hakkında ne dediğini anlamaya çalıştık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Haftaya tekrar buluşuncaya dek de şimdilik hoşçakalın.